Canım seni yormayacağım bugün. Pasta yapıyorum ama fırında olmayan bir pasta olacak. Sevgili seyircilerim, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pasta hazırlayacağım. Az önce fırında da seslendim. Fırında pişirmeden, içinde yumurta olmadan bir rulo pasta olacak. Neler var malzeme listesinde? 2 paket petibör bisküvi tarttım. Burası 418 gram geldi. Evet, buraya 100 gram tereyağı, 1,5 su bardağı süt var. Burası yumuşatmak için. Yani pastanın normalde keki var ya, kek bölümünü bisküviyle tamamlamış olacağız. Şuradaki beyaz çikolata da üzerinin çizgilerin çikolatası. Kremasına geldiğimizde 2 su bardağı burada soğuk sütümüz var. 1 çay bardağı toz şeker, 3 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 çorba kaşığı un. Un çok tepeleme dolu değil. 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı tereyağı, biraz da portakalın kabuğunun rendesine ihtiyacımız olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce krema ile başlıyorum. Kremada 2 su bardağı soğuk sütü tencereye döküyoruz ve hemen ocağın ateşini açıyorum. Önce kremayı pişiriyoruz, soğutacağız çünkü. 3 kaşık mısır nişastası. Evet, burada 1 çorba kaşığı un, 1 paket vanilya. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazarım sizler için kıymetli seyircilerim. Son derece kolay, çocukların özellikle bayılacağı bir tarif olacak. Ocağımızın ateşini yaktık, çırpma teliyle hemen karıştırmaya başlıyorum. Kremayı pişiriyoruz, bisküvileri parçalayıcıdan geçiriyorum. Çünkü toz haline gelecek. Evet efendim, şimdi pastamızın bisküvisini parçalayıcıdan geçirdim. 2 paket petibör bisküvi, 418 gram tarttım. Kıymetli seyircilerim, portakalın kabuğunu kremaya koyacaktım ama bisküvi de olsa sanki daha güzel olacak diye bisküviye rendeleyeceğim. Yani bisküvisi daha böyle bir portakal aroması olursa güzel olacağını düşünüyorum. İçine toz fındıktan vazgeçtim. Maliyeti artırmayayım diye sevgili seyircilerim. Şimdi güzel, tam da mevsimi, portakalın zamanı. Şöyle bir derinlerden portakalın aroması gelsin içine. Tamam, bakın gördünüz mü? İnce yerinden rendeledim. Onu buraya alıyorum. Şimdi buranın üzerine 100 gram tereyağını erittik. Eritilmiş tereyağı bisküvi ile buluşacak. Portakalın kabuğunu önce bir karıştırıyorum. Sevgiyle güzel aroması çıksın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta yok, kek pişirmek yok, fırın kullanılmadan hazırlanan bir pasta. Şimdi tereyağı ile bisküvi önce karıştırıyorum. Sonrasında süt vererek yumuşak bir hale getireceğiz. Şekil verilebilir hale gelecek. Önce tereyağı, bisküvi, portakal kabuğu bir güzel karıştı. Şu güzelliğe bakın Allah'ım. Ne güzellikler var. Evet, güzelce sevgiyle karıştırdıktan sonra şimdi süt ilave ediyorum. Burada 1,5 su bardağı sütümüz var. Dikkat ediyoruz. Kontrol ede döküyorum. Hamur kıvamına getireceğim. Merdane ile yağlı kağıt üzerinde buradaki harcımızı açacağız. Onun için böyle soğuk süt vererek yavaş yavaş hamur yoğurur gibi bisküvi karışımı yoğuruyoruz. İsterseniz 2 çorba kaşığı toz fındık ilave edebilirsiniz. Ya da toz badem. Alternatifler sunmak için söylüyorum. Bakayım şöyle kıvamına. Güzel. Sevgili seyircilerim, bakın görüyor musunuz? Biraz daha. Toplamda burada 1,5 su bardağı. Çünkü şey var, sütüm var. Merdane ile açacağımız için. Ondan dolayı hepsini verebilir miyim bakayım? Elini korkak alıştırma derler bize. Ustalarımız öyle öğrettiler. Elini korkak alıştırma evladım derlerdi. Ustalarımızın bir bildiği vardır. Biz de o yöntemle hemen yola çıkıp evet 1,5 su bardağı süt ile yumuşattık sevgili seyirciler harcımızı. Bakın görüyor musunuz? Güzelliğe bak. Bak. İşte böyle. Evet, burası hazır. Hemen şimdi yağlı kağıt üzerinde açma bölümüne geçiyorum sevgili seyirciler. Evet efendim, pastamızın
kenarlarından çıkan parçaları kesip birleştirmiştim. Bakın şimdi şöyle açıyoruz. Kaymak gibi bir ürün çıktı. Görüyor musunuz? Pastanın burası pandispanyası gibi düşünelim. Sevgili seyircilerim, hemen şuradan şöyle spatula ile kenarlarını, simetrilerini düzgün hale getiriyoruz. Yumuşacık bir hamur. Kalınlığını şimdi sizlerle paylaşayım. Çok ince de değil, kalın da değil. Sevgili seyircilerim, görüyorsunuz. Şöyle 30 santim. 30 santime 25 santim. Yani boyu 30 santim oldu. Bakayım kalınlığını bir daha kontrol edeyim. Yeterli. Evet. Şimdi sevgili seyircilerim, pişirmiş olduğumuz kremayı hemen kontrol edeceğim. Kremanın sertliği ne durumda? Bakayım, biraz sertleşmiş. Hemen bunu birazcık portakal, şurada portakalım vardı. Portakal suyu sıkayım içine birazcık. Portakal suyuyla çalıştırayım. Kabuğunu içine vermiştim. Suyuyla da burada hemen kremayı biraz yumuşatmam lazım. Biraz sertleşmiş soğuyunca. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen üzerine biraz portakal suyu döküyorum. Sıkılmış. Ondan sonra bunu hemen bir çırpma teliyle çalıştırıyorum ya da mikserle sürüyoruz. Çikolatasıyla buluşma anı diyorum. Evet değerli seyircilerim, kurumasın diye hemen üzerine kapattım kağıdı tekrar. Kremamızı portakal suyu ile çalıştırıp ondan sonra şöyle sürülebilir bir hale getirdim bakın. Yoksa bayağı sertleşmişti. Süt veya portakal suyu ile yumuşatabilirsiniz. Evet, şimdi pastamızın şu anda hazır hale geldi. Kremasıyla buluşma anı. Sevgiyle kremayı getiriyorum. Şöyle üstüne gezdiriyorum. Portakal kabuğu, bisküvisinde, portakal suyu, kremasında olan bir pasta oldu. Hem de çok güzel oldu. Mevsime göre de uygun oldu. Özellikle çocuklar, gençler bu pastaya asla hayır diyemezler. Şöyle sevgiyle güzelce bisküvinin üzerine kremamızı yayıyoruz. Sürülebilir bir krema olması gerekiyor. Ama bir tık koyu olacak sevgili seyirciler. Çünkü sonuç itibariyle burası normal bir pasta keki değil. Bisküviden oluşan bir pasta altlığı tabanı olmuş oldu. Ondan dolayı açarken de mutlaka üzerine kağıdını koyun. Kağıtla birlikte açarsanız neticesi güzel olacaktır. Sevgiyle hazırlanmış bir pasta görüyoruz. Yavrularımız yesin, çocuklarımız, sevdiklerimiz soframızda olsun inşallah. Bu niyetlerle, bu dualarla hazırlıyoruz bütün tariflerimizi. Her tarafını eşit bir. Şurası bitiş noktası. Tam şuraya hafiften şöyle geriye doğru alayım şurayı. Çünkü şurası bittiği yer olacak. Ondan dolayı şu noktaya doğru gidebiliriz. Evet. Her yerine mümkün mertebe eşit bir şekilde kremayı yaydım. Ve şimdi buraya sevgili seyircilerim, dolabımı açıp baktım, biraz çikolatam var. Biraz da çikolata vereyim de yavrular şöyle bir ziyafet yaşasınlar. Sütlü çikolata olabilir, rendelenmiş çikolata. Daha önceki yapmış olduğum pastalardan ayırmıştım. Üzerine streç filmle kapattığım bir şu anda çikolatayı serptim. Şu anda hazır rulo haline getirme vakti diyoruz. Değerli seyircilerim, şimdi rulomuz ortaya hemen hemen çıkmak üzere. Yavaş yavaş kağıt ile sardık. Hep birlikte detaylarıyla gördük. Şu anda genel manada rulomuz ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi kağıt ile saracağız. Tekrar dikkatlice saralım ki aralarında boşluk olmamasına özen gösterelim. Şu bittiği yer, kapandığı yer, özellikle şurası alta gelmeli ki yapışabilsin. Dilimleri kolay kesebilelim diye söylüyorum. Tekrar yağlı kağıda bu şekilde geriye doğru sarıyorum. Şu bittiği noktada şöyle geldi. Böylece buzdolabına kaldıracağız. 2 saat buzdolabına bekleyecek. 2 saat sonra rulo pastamız, şuradan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Rulo pastamız
dilimlere kesilecek ama kesilmeden önce üzerine beyaz çikolata çizgileri olacak. Böyle güzel çizgiler çekeceğiz. Sonra üzerine frambuazlar koyacağız. İsterseniz portakal kabuğundan böyle motifler yapabilirsiniz. Nane, Allah ne verdiyse süsleme bölümüne birazdan geçiyoruz. Şimdi sevgiyle buzdolabında 2 saat dinleniyor. Sonra da sunum vakti. Heyecanlı zamana gelmiş oluyoruz. Evet sevgili seyircilerim, şu anda rulo pastamız kağıdından ayrılıyor. 2 saat buzdolabında bekledi. Ondan sonra şimdi hemen şöyle bir güzelce süsleme bölümüne geçeceğim. Hemen kenarlarından birer parça keseyim isterseniz, şuraları bir düzgünlüğünü de görelim. Çok güzel bir pasta çıktı ortaya. Bu da ustanın el hakkıdır şöyle. Şimdi süsleme bölümüne hemen geçiyorum. Süslemede sevgili seyircilerim, benmari usulüyle eritilmiş üzerine bir çikolatayla geçiyorum şöyle. Görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Sütlü çikolata olabilir, beyaz çikolata olabilir. Hangisi varsa, hangisine imkanınız el veriyorsa ondan yapabilirsiniz. Şöyle bir güzel çikolataya doyuruyoruz burada. Yumurtasız, fırınsız hazırlanan rulo pastamız hazır değerli seyircilerim. Bu yılbaşı pastası da olur. Güzel böyle bakın, çay saatlerinde, yeni yılda, özel zamanlarda hazırlayabileceğiniz pasta oldu. Yapımı da çok kolay. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazacağım. Şimdi doku testi bölümüne geçiyorum hemen. Bakın şu kıvamı görüyor muyuz? Bakın. Görüyor musunuz? Kat 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 kat. Gayet güzel. Şimdi hemen şurada bıçakla keseyim öncelikle. Değerli seyircilerim bak, kesiyorum. Son derece kolay. Kesimi de kolay. Şöyle ayırayım. Bir daha kesiyorum. Evet, görüyoruz. Dilimlere böldük ve dilimlenmiş hali de bu şekilde oluyor. Evet efendim, Oktay Usta bir tarifi daha tamamlamış bulunuyor kıymetli seyircilerim. Efendim yeni tariflerimde yeniliklerle 2022 yılı hepimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.